Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, malumunuz dün Türkiye için oldukça acı bir gündü. TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'taki tesislerine yönelik bir terör saldırısı sonucu ne yazık ki 5 tane vatan evladı hayatını kaybetmişti, şehit olmuştu. Videomuzun başında onlara Allah'ımdan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Videomuzun başında şehitlerimizi anarak başlamak istedim. Bu yapmış oldukları fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağız diyorum ve şimdi tabii dün bilineceği üzere ben yaklaşık 2 gündür İstanbul'daydım. İstanbul'da Sağ İstanbul vardı. Savunma Sanayi ve Havacılık Fuarı uluslararası. Oradan da elimden geldiğince içerikler çıkartmaya çalıştım ama ve lakin tam ben böyle dün Sağ İstanbul alanından, fuar merkezi alanından ayrıldığım esnalarda ne yazık ki bu malum patlama olayı gerçekleşti. Zaten bu patlama gerçekleştiği esnada fuar alanında olan arkadaşlarımı sorduğumda ben alandan ayrılmıştım. Yani ortalık çok karıştı. Herkes bir anda Ankara'nın yolunu tuttu demektelerdi. Zaten yetkililerimiz resmi açıklamalarında Ankara'da hemen böyle TUSAŞ'ın kalbinde yapmışlardı. Gerçekten de oldukça acı bir gündü. Bugün yaşanan gelişmelere hep birlikte bir bakacağız. Terör örgütünün artık 2 tane üyesi olduğu belirlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimlikleri de tespit edildi ve hatta yeni gelişmelerde şu şekilde: kıymetli dostlar, teröristler yaklaşık 1-2 gün önce paramotorlarla ülkemize giriş yapıyorlar. TUSAŞ'a saldırı gerçekleştiren teröristler. Daha öncesinde Suriye'de sözde işte kendilerince özel kuvvetler eğitimi almışlar. Yani 2 gün önce Türkiye'ye geliyorlar, daha sonrasında yakalanmadan Ankara'ya, Türkiye'nin savunma sanayinin kalbine kadar giriyorlar. Şimdi bu mevzuya ilişkin konuşulacak gerçekten de çok büyük şeyler var. Bu mevzuya ilişkin ben bazı kendi görüşlerimi belirtmek istiyorum. Biz tedbirimizi alacağız, almakla mükellefiz. Şimdi düşünsenize, diyoruz ya Türk savunma sanayinin kalbi. Kıymetli dostlar, bu teröristler ne yazık ki yayın yasağına rağmen görüntüleri sosyal medyada gördük. Teröristler, kıymetli dostlar, TUSAŞ'ın içerisine girmişler. Nasıl girebildiler? Yani TUSAŞ öyle bir mekanizma ki, fabrikalarından bahsediyorum. Yani o üstte 15.000 kişi çalışıyor. 15.000 ne demek be? 15.000 personelin hepsi birbirinden değerli. Çok kritik insanlar var. Hani dünya genelinde yapmış olduğu havacılık çalışmaları nedeniyle hani gerçekten de çok kritik. Hani devletin bizzat koruması gereken mühendisler var orada. Teknikerler var. Fakat yani TUSAŞ'a bir tane döner sipariş etseniz yani kapıdaki kuryeyi 2 saat içeri sokmazlar ama görmüş olacağınız üzere bu yaşanan eylem benim oldukça garibime gitti. Bunları söylemek zorundayız çünkü Türk savunma sanayinin kalbi diyoruz. Gereken önlemler inşallah bundan sonra alınır. Sabah saatlerinde TUSAŞ tesislerinin önünde kimlik kontrolü yapılmaktaydı. İşte taksiler ayrı bir bölgeden geçiriliyordu. Onlar farklı bir şekilde denetleniyordu ama keşke bu olaylar hiç yaşanmadan önce, yani ne bileyim, TUSAŞ tesislerinin hemen yan tarafına Özel Harekat Şube Müdürlüğü konulabilirdi veya ne bileyim hani farklı savunma mekanizmaları kurulabilirdi. Yani vallahi ben yemin ediyorum çok üzüldüm. Nasıl rahat bir şekilde oraya kadar girebildiler. Zaten şehitlerimizin ailelerinden de yine bu çıkışı yapanlar vardı. Hani bizim anlayamadığımız şey buraya kadar nasıl geldi bunlar diye bazı sorulması gereken sorular var. Hemen devamında tabii Türk Silahlı Kuvvetlerimiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda hemen şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Suriye'ye, özellikle de YPG PKK'nın para trafiğinin akmış olduğu bölgelere nokta atışı operasyonlar gerçekleştirdi. Kamışı'da olsun, Suriye'deki farklı petrol tesisleri, elektrik santralleri dünden beridir vurulmakta. Yaklaşık 70-80 tane terörist etkisiz hale getirilmiş. 2 tanesi de kırmızı listede arananlardanmış. Fakat şimdi yaşanan bu gelişme sonrasında çok değil. Şöyle bir Ocak ayına gidelim. Irak'taki üst bölgemize yapılan bir saldırı sonrasında ne yazık ki şehitlerimiz olmuştu. Daha sonrasında ne olmuştu? Aynı dünkü gibi Kamış'ta olsun, işte Haseke bölgesindeki YPG PKK'nın petrol sahaları vurulmuştu. Dürüst olacağım, ben artık bu gelişmelerin yaşanmasından sıkıldım. Dün zaten bu ne yazık ki terör eylemi gerçekleştikten sonra da ben zaten dedim, düşündüm. Şimdi dedim, akşam dedim, terör sahaları tek tek vurulacak Suriye'de. Ben artık bunun yaşanmasını istemiyorum. Ben ne yaşanmasını istiyorum biliyor musunuz? Eğer ki o terör sahası vurulacaksa böyle olayların yaşanması beklenmesin. Önceden vurulmuş olsun. Yani tabiri caizse biz Suriye'de vuracak yer bırakmayalım. Her yeri dümdüz edelim ki bu YPG PKK'lıların bulunmuş olduğu bölgeleri, böyle saldırılar zaten biz bunu yaparsak gerçekleşmeyecek. Benim takılmış olduğum nokta bu. Ben bunu bir türlü çözemedim. Lütfen yorumlarda görüşlerinizi belirtin.
benim şahsi görüşlerimdir. Ben gerçekten de çok duygulandım. Farklı farklı hikayeleri vardı. Mühendis bir ablamız tam evlilik yıl dönümünde eşi çiçek gönderiyor. Kapıya kapıya gittiği esnada bu malum saldırı gerçekleşiyor. Yani içim cız etti. Hemen devamında hani dedim ya, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye, Irak'a farklı farklı operasyonlar icra etti gece saatlerinden beri. Kıymetli dostlar, mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün geceden beridir gerçekleştirmiş olduğu Suriye'deki harekatlarına çok ilginç bir isimden aslında sürekli dile getirdiğimiz fakat bir türlü ne yazık ki ülkemizdeki bazı kesimler tarafından soruyu söyleyeyim, İsrail bize mi saldıracak? Böyle bir soru sorulurdu. Suriye operasyonlarından kim rahatsız oldu biliyor musunuz? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu. İsterseniz paylaşımlarına bir bakalım. Neler söylemiş Suriye'de yapılan operasyonlara ilişkin Yair Netanyahu? Görmüş olacağınız üzere bu hesap bizzat İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya aitti. Daha öncesinde de zaten bolca sözde Kürdistan haritaları paylaşmaktaydı Yair Netanyahu. Ama dünden beridir Yair Netanyahu'nun hiçbir işi yokmuş gibi özellikle Suriye'de gerçekleştirmiş olduğu harekatları hedef almaktaydı. Burada görmüş olacağınız üzere sürekli retweet yapmıştı. Farklı farklı işte neydi? Sözde işte Türkler Suriye'de soykırım yapıyor, Kürtleri orada katlediyor tarzında birçok paylaşım yapmıştı Yair Netanyahu. Yani bütün her şeyi geçelim. Sadece bu katil Netanyahu'nun oğlunun sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlar öyle ufacık bir görecek olsa zaten İsrail Türkiye'ye mi saldıracak, İsrail'in vaat edilmiş toprakları diye bir şey var mı diyenler gerçekten de hani utanır. Ama onlar görmek istemiyorlar. Yair Netanyahu açık açık şu an dünyada sözde işte Türkler Kürtleri katlediyor diye bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Geceden beridir yapmış olduğu tek şey bu pislik kişinin. Devamında bitti mi? Ruslar bugün sabah saatlerinde mesela ne diyordu biliyor musunuz? Rus medyasına şöyle bir göz gezdirdim. Saldırıya ilişkin zaten Cumhurbaşkanımız BRICS zirvesinde, birazdan geleceğiz, orada da önemli gelişmeler var. Ruslar da yine bize taziyelerini iletti ama Rus medyası bugün diyordu ki mesela çok değil, bundan yaklaşık 2-3 video kadar önceydi. Sizlere bir haber aktarmıştım. Hatırlar mısınız? Suudi Arabistan'a 100 adet Kaan satılması planlanıyor demiştim. Ruslar diyor ki bu sabah Türkler Arapları yüksek teknolojiyle buluşturacağından dolayı bu durumu ABD ve İsrail sindiremedi. Bundan dolayı 100 tane Kaan anlaşması yapan TUSAŞ'ın üretildiği yer olan TUSAŞ merkezini hedef aldı. Böyle söylemler vardı Rus medyasında. Bunlar tabii ki de hani bana soracak olsanız haksız söylemler midir? Vallahi ben gayet de Ruslara bu konuda hak verdim. Şu an elimizde gerçek olan tek şey saldırganların PKK terör örgütü mensubu olduğu. Kimlikleri dahi belli oldu. Terör örgütü YPG, PKK ülkemizdeki iç siyasi bazı olaylar da var. Bilirsiniz ben iç siyasete pek karışmam ülkemizdeki ama onların da çok büyük etkisi olduğu bence aşikardı. Yorumlarda yine bu konuya ilişkin görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyorum ve devamında ikinci konu başlığımızda şimdi Saha Expo dedik ya, ben de İstanbul'daydım ya. Kıymetli dostlar 2 gün boyunca yani gezilmedik hiçbir yer bırakmadım Saha Expo'da ve benim dikkatimi çeken bazı standlar da vardı. Farklı farklı ülkelerden birçok kişi katılmış, birçok firma katılmış ama mesela hangisiydi? Motorsig. Ukrayna firması. Ukrayna firması Motorsig bilineceği üzere Anka üçlerimize, kızıl elmalarımıza motor tedarik etmekteydi. Bugün sabah saatlerinde ise Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasili Bodnar tam da Saha Expo'da Motorsig'in önünde çok önemli açıklamalarda bulundu. Evet kıymetli dostlar, Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasili Bodnar tam da Saha Expo'da Ukraynalı motor üreticisi Motorsig'in standının önünde dedi ki savaşa rağmen Türkiye'ye motor ve ilgili materyallerin tedariği devam ediyor ve Saha Expo'da imzalanan son anlaşmalar bunları destekleyen nitelikte. Yalnızca yeni motorlar ve bazı yeni platformların üretimi değil, her şey çok hızlıca gelişiyor. Anka-3 ve Kızıl Elma Ukrayna'da savaş varken uçmaya başladı ama motorları Ukrayna'dan tedarik edildi. Üretim yalnızca devam etmiyor, artıyor da. Hem nicelik olarak hem de nitelik olarak üretimimiz artıyor ve üretimi daha da güçlendirmek ve daha etkili yapmak için her şeyi yapıyoruz diye Vasili Bodnar önemli açıklamalarını sonlandırmıştı. Ama kıymetli dostlar ne yalan konuşayım, yani Ukrayna isteseydi Türkiye'nin istemiş olduğu motorları erteleyebilirdi. Adamların ülkede gerçekten canhıraş bir mücadele var. İster kabul edin ister etmeyin. Ukrayna-Rusya savaşında gerçekten de hani kafa gövdede durmuyor hiçbir zaman. Ne görüntüler geliyor da zaten burada paylaşamıyoruz ve
Ve dünya o kadar alıştı ki birincisi Gazze'de yapılan katliam, insan kaybı söz konusu olduğunda, ikincisi ise Ukrayna-Rusya savaşı. Çok büyük kayıplar var Gazze'deki soykırım kadar olmasa da. Yani kıymetli dostlar, bu vaziyetteyken bile Ukrayna Türkiye ile sıkı işbirliğine devam ediyor. Zaten Saha Expo'da bunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ukraynalı üst düzey yetkililer gelmiş, gayet ciddiye almışlar fuarı mesela. Yani bu konuda da Ukraynalıların Türkiye'ye desteği, yani Türkiye'nin kara kaşına kara gözüne elbette değil. Demek ki Türkiye'den özellikle de Bayraktar mevzusunda nasıl destek aldılarsa, yani düşünün, adamların ülkede her yer ateş çemberi ama ona rağmen Türkiye'nin isteklerini yerine getirmeye devam ediyorlar diyorum ve bugünkü 3. konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel değerlendirdim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde malumunuz BRICS zirvesi vardı. Kazan kentinde Rusya'nın. Kıymetli dostlar, BRICS zirvesinde dikkat çekici görüntüler elimize ulaştı. Görmüş olduğunuz görüntüler Photoshop, montaj falan değil. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la gayet samimi bir şekilde, hatta yüzlerinde gülücükler dahi açarken bu şekilde görüntülendiler. Hemen devamında sosyal medyada BRICS zirvesine ilişkin konuşulan bir başka görsel materyal. BRICS zirvesinde aile fotoğrafı çekilecek. Fakat fotoğraf çekilmesine de bir kişi eksik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Görmüş olacağınız üzere tüm liderler tek sıra halinde beklerken Cumhurbaşkanımız Erdoğan salona daha sonra giriş yapıyor. Aslında kıymetli dostlar, bu olayın sembolik anlamı oldukça büyüktü. Yani aslında perde arkasında BRICS zirvesine katılan liderler dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan aramıza son olarak teşrif etti. Yani resmi olarak şu an BRICS'e tam giremedik ama aslında bu olay çok şey anlatıyordu. Özellikle de NATO'ya, özellikle de ABD'ye hani yakın bir zamanda Türkiye BRICS'e girecek. Bu mesajı vermişti özellikle de Rus lider Vladimir Putin. Tabi ABD ne diyor bu mevzulara? ABD çıldırmıştır değil mi? Yani aslında içten içe çok çıldırıyorlar ama resmi açıklamalarında hiç belli etmiyorlar. Mesela NATO'ya bir gidelim. NATO ABD'dir, bilirsiniz. NATO'nun yeni çiçeği burnundaki genel sekreteri Mark Rutte. Mark Rutte, Türkiye'nin BRICS başvurusunun bir endişe kaynağı olup olmadığına yönelik bir soruyu yanıtlamıştı. Mark Rutte, Türkiye'nin BRICS ortaklarından bazılarıyla da birlikte çalıştığını biliyoruz. Bunu yapmak onların egemenlik hakkıdır diye bir cevap vermişti. Hazır aklıma gelmişken, dün Kahraman-Kazan'da gerçekleştirilen hain saldırı sonrasında Rusya'nın Kazan kentine toplanmadı mı BRICS zirvesi? Yani Kazan ikisi de. O da bir mesaj olarak değerlendirilmişti mesela. Acaba ABD ve Batı güçleri PKK terör örgütüne bir zaman mı vermişti? Demişti işte, madem ki Kazan'da zirve yapıyorlar, sen de git Kahraman-Kazan'da bir eylem gerçekleştir. Bu mevzuda dün bayağı bir tartışıldı Türk medyasında. Yine bu konuya dair de görüşlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Tekrardan TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'ımdan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Allah'ım şehitlerimizin geride bırakmış olduğu tüm aile üyelerine bol sabır versin. Sanmasınlar ki böyle terör saldırıları Türkiye'yi yıldıracak, Türk savunma sanayisini bitirecek. Aslında aksine daha da güçlendirecek. Dün mesela Kahraman-Kazan'daki tesislerden çıkış yapan bir mühendis abimiz, mühendis büyük ihtimalle, yani daha çok çalışacağız mesajını mesela aynen şu şekilde vermekteydi. Hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Çok kısa açıklama vermek ister misiniz? Hainlere inat. Yani bu adamların içerisindeki vatan sevgisini kaç tane saldırıyla bitirebilirsiniz? Hiçbir saldırıyla bitiremezsiniz. Bu adamlar artık bu işlere ömrünü vakfediyorlar. Bu apaçık bir gerçek. Allah'ım hepsinden tekrardan razı olsun diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.